Herkese merhaba. Bu videoda güzel bir üstel denklem çözeceğiz. Zor gibi görünebilir. Aslında hem kolay hem de zor. Şöyle ki kolay bir çözüm var. O da rahatlıkla görülebiliyor. Eğer x yerine ben 1 yazarsam denklemim doğru olacaktır. Yani üstler 1 olduğu için sadece tabanları alacağız. Burada da artı 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2 birbirini götürür ve sonuçta 3 artı 3 6 olur. Yani denklem sağlar. Demek ki çözümlerimizden bir tanesi 1. Peki çözümlerimizden bir tanesi diyorum. Birden fazla çözüm var mı acaba denklemin? Ve varsa bunlar neler? İşte bu kısmı zor. Bunun için ince bir ayrıntı gerekiyor. İsterseniz hep beraber onu görelim. Soruda onu görmek gerekiyor. Aksi takdirde işimiz zorlaşacak. Onu gördükten sonra çözümümüze geçelim. Öncelikle dedik burada bir incelik var. O da şu: buradaki iki sayı birbirinin eşleniği arkadaşlar. Yani köklü sayılardan hatırlarsanız eşlenik olan iki sayı çarparsanız artık kareköklü ifade kalmaz. Sadece bir rasyonel sayı kalır. Çarpalım bakalım ne elde edeceğiz? 3 artı 2 kök 2 çarpı 3 eksi 2 kök 2. Aslında sorunun çözümünde bu da yetmeyecek bakın. Bunları çarparsak arkadaşlar 3'ün karesi 9. Eksi 2 kök 2'nin karesi 8. Sonuç 1. İşte bu da başka bir güzellik. Sonucun 1 olması. Bu benim işime çok yarayacak. Şu kısmı sileyim. Şöyle. Şurada sadece 1 yazayım. Daha rahat görülmesi için. Eğer bu 1 ise arkadaşlar ben her iki tarafı aynı sayıya bölersem, yani 3 artı 2 kök 2'ye bölersem 3 eksi 2 kök 2 eşittir 1 bölü 3 artı 2 kök 2 elde ederim. Bunlar çarpmaya göre de birbirinin tersi demek aynı zamanda. Hem eşlenikleri hem de çarpmaya göre birbirinin tersi. Bu benim işime çok ciddi anlamda yarayacak arkadaşlar. Şimdi bunun için çözümde şöyle yapacağım. 3 artı 2 kök 2'ye t diyeceğim. Üzeri x'i tabii ki. Diğer ifade ise 1 bölü t olacaktır. Neden? Çünkü bakın 3 eksi 2 kök 2 neydi? 1 bölü 3 artı 2 kök 2 idi. Ee, Şu üzerinde x olması bir şey değiştirmeyecek. Yani şöyle 1 bölü 3 artı 2 kök 2 üzeri x demek. 1 bölü 1 üzeri x, yani 1 bölü 3 artı 2 kök 2 üzeri x demek. Yani bu durumda eğer buna t dersem İkinci ifade de 1 bölü t olacaktır. Şimdi denklemimizi tekrardan kuralım. Başka bir değişken koyalım bunların yerine ve daha sade bir denklem elde ederek çözüme ulaşalım. Şimdi burası t yazdık buraya. Bu da 1 bölü t oluyordu. Eğer denklemimizi kurarsak t artı 1 bölü t eşittir 6 elde ederiz. T 0 olamayacağı için her iki tarafı t ile çarpabiliriz. T, burasını da t ile çarpalım. Demek ki t kare artı buradan t ve 1 bölü t birbirini götürecek, sadece 1 kalır. Eşittir 6t olur. 6t'yi de buraya alırsam ikinci dereceden bir denklem elde ederim. Yani demek iki tane sonucum olabilir demek bu. T kare eksi 6t artı 1 eşittir 0. Burada diskriminant yardımıyla da çözebilirsiniz ama ben tam kareyi tamamlamayı tercih edeceğim. T kare eksi 6t eşittir. Artı 1 karşı tarafa alayım. Eksi 1 olsun. Şimdi burasının tam kare olabilmesi için buraya 9 ekleriz. Bu ifadenin yarısının karesi, yani eksi 6'nın yarısı eksi 3. Bunun karesi 9. Burası bir tam kare oldu. Buraya da 9 eklemem lazım. Demek ki bu ifade artık bir tam kare olduğuna göre yazalım. T eksi 3'ün karesi eşittir. Burası da 8 olacaktır. Demek ki t eksi 3 arkadaşlar, burasının da karekökünü alırsak pozitif ve negatif olmak üzere artı eksi karekök 8 veya 2 kök 2 bulunur. Demek ki t eşittir eksi 3'ü karşı tarafa alırsam 3 artı eksi 2 kök 2 bulunur. Gördüğünüz gibi iki tane çözümüm olacak. Tamam, t için ben 3 artı 2 kök 2'ye demiştim. O zaman yazalım. 3 artı 2 kök 2
ne olabilir? Üzeri x tabii ki eşittir 3 artı 2 kök 2 olabilir. Bu durumda x'in 1 olduğunu önceden söylemiştik. Yani bu birinci kök olacak. Veya 3 artı 2 kök 2 üzeri x eşittir 3 eksi 2 kök 2 olabilir. Bunun da 3 eksi 2 kök 2'nin de 1 bölü ne yazmıştık? 3 artı 2 kök 2 idi. Yani burada eğer özellik kullanırsak bu da şu demek: 3 artı 2 kök 2 üzeri eksi 1 demek aslında. Hemen şöyle yazalım. 3 artı 2 kök 2 üzeri x eşittir 3 artı 2 kök 2 üzeri eksi 1. Buradan da ikinci kökünde arkadaşlar eksi 1 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Evet, denklemimizin iki tane kökü varmış. Bir tanesi 1, bir tanesi eksi 1 olmak üzere. Evet, çözümümüz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu güzel denklemi ve çözümünü. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.